Olağan dışı doğa olayları. Doğa zaman zaman olağanüstü ve alışılmadık bir şeyle bizi şaşırtmaya asla ihmal etmez. Nefes kesen güzellikler, basamaklı şelaleler, karla kaplı dağlar ve tertemiz mavi nehirler sıkça görülen manzaralardır. Ancak bazen de anlam veremediğimiz ve bir o kadar da şaşırdığımız manzaralarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Kanada'daki donmuş metan kabarcıklarından Antarktika'daki kan şelalelerine kadar bu tuhaf olaylar kesinlikle ağzınızı şaşkınlıkla açık bırakacak ve içinizdeki kaşifi ateşleyecektir. Haydi başlayalım. Kan Şelalesi, Antarktika. Adından da anlaşılacağı gibi Kan Şelalesi buzulların arasından akan kan kırmızısı suyu olan bir şelaledir. İlk kez 1911 yılında Antarktika'nın doğu kesiminde McMurdo Kuru Vadisi'nde görüldü. Buzulların arasından çıkıp 400 metre sonra tamamen buzla kaplı bir göle dökülmektedir. Görüntü bir korku filmi için mükemmel bir fon oluşturmaktadır. Ürkütücü, gizemli ve tabii ki kanlı. Kan Şelalesi'nin gizemi uzun süredir devam ediyordu ve nihayet 2017'de çözüldü. Sözde kanın gerçek kökeninin tuzlu sudaki oksitlenmiş demir olduğu ortaya çıktı. Bu rengi almasının sebebi demirin paslanarak kırmızıya dönmesine neden olan işlemin aynısıdır. Rolling Stones, Amerika Birleşik Devletleri. Yuvarlanan taşlar, yelken açan taşlar veya hareket eden taşlar da denebilir. Kayaların herhangi bir hayvan veya insan kuvveti olmadan pürüzsüz bir vadi boyunca hareket ettiği jeolojik bir olgudur bu. Hareket ederken de uzun izler bırakmaktadırlar. Peki bu nasıl oluyor? Ağırlığı 300 kilogram bulan kayaların hareketi, kış aylarında kurumuş göletteki büyük buz tabakalarının güneşli günlerde oluşan ısı nedeniyle kırılması sonucu oluşuyor. Soğuk kış gecelerinde donup, gündüzünde eridiğinde ince buzun üzerindeki kaya rüzgar tarafından hareket ettirilir. Ardından iz bırakmasına neden olur. Bu izler ve taşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nevada ve Kaliforniya'da görülebilir. Gizli plaj, Meksika. Patlayan bombanın gizli ve şahane bir kumsalla sonuçlandığını söylesem bana inanır mısınız? Meksika kıyılarının sadece birkaç kilometre açığında bulunan gizli kumsal, Meksika askeri güçlerinin hedef tatbikatının bir parçası olarak attığı bir bombanın patlamasından kaynaklandı. Plaj artık her sevgilinin hayalindeki destinasyondur. Tenha ve sıra dışı bir yer. Oraya ulaşmak için 1 saatlik bir tekne yolculuğu yapmak gerekiyor. Adaya indiğinizde tenha bölgeye ulaşmak için yüzmeniz veya tekneyle kürek çekmeniz gerekiyor. Plaj dışarıdan bakınca neredeyse hiç görülemez. Bomba patlamalarının bu kadar estetik manzaralara yol açacağını kim bilebilirdi? Donmuş baloncuklar, Kanada. Muhteşem ama bir o kadar da tehlikeli bir manzara olan donmuş baloncuklar, kışın Kanada'nın Alberta kentindeki Abraham Gölü'nde görülebilir. Bu olay, metan gazının su altında sıkışıp donması ve başka dünyaya aitmişçesine görseller oluşturması sonucunu ortaya çıkartır. Bu kadar büyük miktardaki metan gazı oldukça yanıcıdır. Yani yakınlarında yanan bir kibrit bile dev bir patlamaya neden olabilir. Baloncuklar baharın başlangıcında, havalar ısındıkça doğal olarak zararsız bir şekilde patlıyor. Pembe Göl, Hiller, Avustralya. Batı Avustralya'nın Richards takım adalarında yer alan bir tuz gölüdür. Suyun rengi sakız pembesidir. Bu göz alıcı gölün uzunluğu 600 metre, genişliği ise 250 metredir. Bu doğa olayı 1802 yılında keşfedilmiştir. Eşsiz renginin nedeni hala bilinmemektedir. Ancak çoğu kişi bunun havuçta da bir pigment olan karotenoidleri üreten eşsiz mikroalglerin varlığından kaynaklandığını düşünür. Gölün en güzel tarafı ise içinde yüzebilmenizdir. Işık sütunları, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Dünya dışı bir uzay aracından gelen ışık hüzmeleri gibi sanki başka bir dünyaya aitmişçesine görünen bu hava olayları eşsiz ışık sütunlarıdır. Genellikle Kuzey Kutbu'nda ve ayrıca aşırı soğuk olan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın bazı yerlerinde gökyüzünden uzanan bu dar ışık yolları görülebilir. Bu yanılsama soğuk havanın havadaki nemi kristallere dönüştürmesiyle oluşur. Kristaller daha sonra yavaş yavaş yere doğru iner. Sokak lambaları gibi çevreden gelen ışıklar kristallere çarptığında ışık sütunlarına benzeyen ince ve uzun bir ışık yanılsamasına neden olur. Gökyüzü aynası, Malezya. Ayda 2 kez yeni ay ve dolunay döneminde Kuala Lumpur'daki Sasaran plajının sularında gökyüzünün net bir yansıması görülebilir. Bu doğa olayı gelgitlerin 2 gün boyunca en düşük seviyede olması nedeniyle meydana gelir. Pürüzsüz kum ve minimum su seviyesi inanılmaz bir manzara oluşturmaktadır.
Gökyüzünün aynası olarak da bilinen bu sığ su plajı harika bir yerdir. Peri çemberleri, Namibya. Namibya'daki Namib çölü diğer çöllere benzemez. Çölün 2500 kilometrekarelik bir alanına yayılmış ürkütücü dairesel şekiller vardır. Bu dairesel şekiller halk arasında peri çemberi olarak bilinir. Arkasındaki gizem ancak yakın zamanda çözüldü. 2017 yılında matematikçi Corina Tarnita çemberlerin iki şeyin birleşimi olduğunu belirtti. Birincisi, suyun yokluğuyla birlikte bitki örtüsünün kaynaklar için rekabet etmesine ve sonunda yamalar bırakarak yok olmasına neden olur. İkincisi, yamalar daha sonra termitler tarafından ele geçirilir ve bu kadar tuhaf bir olguya yol açan ekosistem ortaya çıkar. Turkuaz buz, Rusya. Rusya'daki Baykal Gölü aslında tam anlamıyla bir göl cevheridir. Dünyanın en eski, en derin, en berrak ve en büyük tatlı su gölüdür. Kış aylarında sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kristal berraklığında göl suyu donar. Ortaya çıkan buz oluşumlarına bakmak nefes kesicidir. Turkuaz rengindeki mücevher benzeri buz, güneş ışığında adeta fantastik bir kitaptan fırlamış gibi parlıyor. Bazen doğa, gerçek olamayacak kadar gerçeküstü manzaralar sunarak kafanızı karıştırmayı seviyor. Her an biriyle karşılaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.